Bugünkü videomuzun konusu iki kaçışlı perspektife göre ahşap kulübe çizimi. Bunun için öncelikle bir ufuk çizgisi çiziyorum. Ufuk çizgisinin sağ ve sol taraflarına birer kaçış noktası koyuyorum. Devamında ufuk çizgisinin hizasında kulübe için bir kenar ekliyorum. Bu kenar kulübenin bize dönük olan kenarı. Ardından çizmiş olduğumuz kenar çizgisinin üstünden ve altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyorum. Bu paralel çizgiler sayesinde kulübenin sağ ve sol kenarlarını da bulmuş oluyorum. Yani perspektife göre nasıl konumlanması gerektiğini bulmuş oluyorum. Şimdiki aşamada çatı çıkıntılarını bulacağım. Bunun için solda bulunan kaçış noktasından sağda bulunan kenar çizgisinin üstüne bir paralel götürüyorum ve bu paralel çizgiyi biraz uzatıyorum. Burası çatı çıkıntısının olduğu bölge. Ayrıca ortada bulunan kenar çizgimize gelen paralel çizgisini de aynı şekilde uzatıyorum. Çatı çıkıntısı için yaptığımız bu iki uzantı şeklin şu şekilde aradaki mesafesine bakıyorum. Aradaki mesafe tam orta noktası şuralara denk geliyor. Burası çatımızın orta noktası olacak. Çatımın şuralara kadar yükselmesini istiyorum. Ve o çizgiyi şöyle çekerek tam olması gereken noktayı buluyorum. Çatım burada olacak yükseklik olarak. Bu çıkıntılardan belirlediğim yükseltiye çizgiler götürüyorum ve bir üçgen görüntü elde ediyorum. Sonra sol kaçış noktasından üçgenin üstüne bir paralel çizgi götürüyorum. Böylece çatımızın üstünü belirlemiş olduk. Solda bulunan kenar çizgisine de dışa dönük bir çıkıntı yapıyorum. Tabii buradaki çıkıntılar kadar uzun değil. Perspektif gereği daha kısa olması gerektiği için daha kısa yapıyorum. Ve bu çıkıntıdan buradaki çatı eğimini ölçü alarak ona benzeyecek şekilde eğerek çatının sol bitiş noktasını yapmış oluyorum. Burada bulunan çatının orta kısmını şu çıkıntıları ölçü alarak bulmuştuk. Peki çatı başlangıç noktasını nasıl bulacağız? Evimizin yani kulübemizin sağ duvarının tam ortasını buluyoruz. Oradan yukarı bir çizgi götürüyoruz belli belirsiz. Demek ki şuralara gelen bir çizgi olması lazım. Böylece bu çıkıntının sağ duvardan başlama noktasını bulmuş ve yapmış olduk. Şimdi kapı için bir yer belirliyorum. Öncelikle aşağıdan başlıyorum. Kapı bu büyüklükte olsun. Yükseklikte şuralara kadar çıksın. Kapının üstünü çizerken şuralarda bitmesini istiyorum kapının. Şu hizalarda. Sağ kaçış noktasından burada belirlediğim noktaya paralel bir çizgi çekiyorum ve kapımın perspektif gereği olması gereken şeklini buluyorum. Burası kapım ve üst çizgisi perspektif gereği aşağı doğru hafifçe inerek gidiyor. Şimdi pencereleri ve pencerelerin üst çizgisinin gelmesi gereken yerleri bulacağım. Pencereleri her iki taraftan eşit şekilde ayarlayacak şekilde çiziyorum.
pencerenin birinin genişliği daha büyük, birinin genişliği daha kısa. Çünkü perspektif gereği giderek küçülmesi lazım. Şurada attığımız paralel çizgiyi pencere yüksekliği olarak kullanacağım. Pencerelerin altı da şuralarda bitsin istiyorum. Geldiği nokta şuralarda. Oraya bir paralel çizgi götüreceğim. Böylece pencerelerin alt kenarlarının da gelmesi gereken noktayı bulduk. Perspektif gereği olması gereken şekilde. Bu şekilde ahşap kulübemizin genel görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Kulübemize ahşap görüntüsü vermek istiyorum. Şu ilk çizdiğimiz kenar çizgisini eşit aralıklarla yaklaşık olarak bölüyorum. Şu şekilde göz kararı ve bu belirlemiş olduğum noktalara paralel çizgiler götürüyorum. Sol kaçış noktasından. Kulübemizin ahşap tahtalarını çizdik. Sol tarafta şimdi aynı işlemi sağ tarafta yapıyoruz. Belirlediğimiz yerlerden paralel çizgilerimizi götürüyoruz ve ahşapların gelmiş olduğu noktaları perspektif gereği bulduk. Bu bölümlere ahşap görüntüsü vermek için biraz deforme edeceğim. Şimdi kapı ayrıntısına giriyorum. Kapı ayrıntısını yaparken perspektif çizgilerini takip ediyorum ve ona göre yapıyorum. Kapımız hazır. Şuraya da bir kol ekleyelim. Küçük bir kol. Pencere ayrıntılarına giriyorum. Önce pencerelerin sağ ve sol kenarlarını çizip üst çizgilerini, perspektif çizgilerini yani paralel çizgilerimizi takip ederek yapıyorum. Pencerelerimiz bitti. Şekil olarak hemen hemen ortaya çıktılar. Yalnız burada sağ duvarımızın tavan bölümünü ahşap tahtaları yapmadık. Onu yapmak için şu eşit aralıkları hayali olarak devam ettirelim. Oralardan paralel çizgilerimizi çekelim. Yaklaşık olarak tahtalar buralara geliyorlar. Bu işlemi yaparken ilk kenar çizgimizi belli belirsiz devam ettirip aşağıda aldığımız ölçünün benzerini aynı olacak şekilde yukarıda aldığımızı gözden kaçırmayın. Çatıya koyacağımız kiremitler için yine paralel çizgileri kullanacağız. Onun için kaçış noktasından çatıya çizgiler çekeceğiz. Öncelikle kiremitlerin geleceği noktaları belirliyorum. Ben 2 nokta belirledim. 1, 2, 3 bölüm olarak ilk bölüme paralel çizgiyi çekiyorum. İkinci bölüme de paralel çizgiyi çekiyorum. Sonra burayı bölüyorum.
Buralar kiremitlerimizin denk geleceği yerler. Çatı kiremitlerimiz. Kiremit için kavisleri yapıyorum. Ve ahşap kulübemiz görüntü olarak ortaya çıkmış oldu. Bu resmi tonlayarak, ışık gölge vererek daha çekici hale getirebilirsiniz. Ben tonlamayı burada bırakıyorum. Herkese iyi çalışmalar.